Herkese merhabalar dostlar. Yeni bir videodan, yeni bir konudan merhabalar. Bunu bazı insanlar merak edebilirler. Benim niye kanalda böyle kalabalık içerik var? Hani en azından bakarsın millet mesela dostlar, hani oyun kanalı ise oyun kanalı yapar. Oyun içeriği yapar. Mesela müzisyen ise müzisyenlik yapar. Veya ne bileyim podcaster veya şeyse eleştirmen ise yine öyle yapar. Ama bende yoktur bu. Niye diye sorarsanız tek bir kategoriye ait olmaktansa çift dal yapmak önemli bir muhabbettir benim için. Hani çift dal yaptıktan sonra hani her dalda bir fikir mesela. Ben bu konuda mesela Enes Batur'u örnek alıyorum. Hani gerçekten Enes Batur'un örnek alınacak neresi var? Ben hani önceden adam oyun videoları çekerken New Day New Game yapıyordu. Mesela her gün yeni oyun. Ben de her gün yeni fikir, yeni konuşma, yeni konu dostlar. Benimki de böyle bir şey. Creator olarak yani bir içerik üretici olarak şimdi bu olmazsa ne olur? Ben bu kanalı götürebilir miyim ileriye? Yani her daldan izlenmek gelmesi gerekiyor. Mantığında yaklaşıyorum ben bu işe dostlar. Eğer öyle değilse sıkıntı benim için. Sıkıntı. Bir de dostlar ben mesela niye hep videolarımı dışarıda çekmeye özen gösteriyorum? Çünkü hep evde çekince bayık oluyor. O bayıklığı kaybetmesi gerekiyor. Ya sıkıcılık yok olması gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum en azından. Bu şekilde. Dayılar yani bu şekilde. Amaç belli. Yani dostlar mesela ben Neden Battı serisi yaptım. 2 tane filan oyun videosu yayınladım. Dostlar ya bu şekilde. Şimdi her gün tek bir içeriğe odaklı içerik üretsem şu ana kadar 1000 tane videom olurdu benim. Daha da fazla. Hem yavaş hem özenli hem de tarzımı belirtiyorum. Aslında bu şekilde olmak en iyisidir. Mantığım bu. Bu şekilde olmak daha iyidir. Daha hoştur abi. Yani bakınca tekli içerik üreten de çok öyle fazla bir şey yapamıyor abi. Hani bir gün 1 milyon izleniyor, bir gün 200 bin izleniyor bence. Ben çift dal yaptım mı daha fazla izlenirim mantığıyla yaklaşık. Hayır, bazı garip insanlar gelip yazacaklar. Sen niye bir kategoriye içerik üretmedin? Niye bir dalda içeriğin yok? Çünkü abi bunu istemiyorum. Tek bir dala bağlı olursam içerikleri tükettim mi kanal da boşa düşer. Kanal boşa düştü mü değersiz de bir şekilde değersiz olur. Hani ben yani her gün yeni fikir, her gün yeni konuşma, her gün yeni bir içerikle geliyorum dostlar. Ama mesela ben ne yapıyorum abi? Müzik, vlog, oyun videosu, podcast, eleştirme, hikaye anlatıcılığı. Mesela Neden Battı? Bir nevi hikaye anlatıcılığıdır. Öyle düşünün siz onu. Yani dostlar. Hani öyle bile değilse benim için öyle. Şimdi niye diye sorarsanız anlatıcılık önemlidir. Ben mesela dostlar markalarla tatava yapmaya hiç
uğraşmıyorum abi. Yaparım. Umurumda değil. Mesela Turkcell Lifebox üzerine yaptım. Ne oldu abi? Tamamıyla Turkcell Lifebox'ı kötülemek amaçlı değil. Gördüklerimi söyledim abi. Mesela ne gördüm? Ee, adını söyleyeyim. Adı yedeklediklerini bir daha yedekliyor. O yedeğin bir yedeği, o bir yedeğin bir yedeği. 35 tane yedek yapıyor orada. Hani bir tane yedek olsa yine kar aslında. Ama adam akıllı bir sistem olmadığı için bunu eleştirdim. Bunun düzeltilmesi gerekiyor dedim. Yani Google fotoğraflarla mesela karşılaştırdım. Yani dediğim gibi bu şekilde her gün yeni farklı içerik, farklı konuşacak bir bilgi elde etmek benim için son derece kolay oluyor dostlar. Şimdi gündem dedim, mesela gündem yapabilirsin diyeceksiniz. Ya her gün aynı abi. O öldü, bu öldü, işte o ona küfür etti, vurdu, öldürdü, bilmem ne diye haberler çıkıyor. Ben niye onu yapayım ki? Sabit. O zaman oluyor. Muhabbetten istifade. Sıkıcı oluyor. Her gün aynı şeyi konuş. Nereye kadar olacak ki? Monoton bir yapar oraya. Monotonlaştırır ve insanı sıkar. Zaten ben bu şekilde kaliteli iş yapmaya uğraşıyorum aslında. Yani gündem yapmasını da biliriz. Eleştiri yapmasını da biliriz. İyiye iyi, kötüye kötü demesini de biliriz. O şekilde yani. No kategori. Yes. Creator. Yani benimki bu dostlar aslında. Bu felsefedir. İstediği gibi üret. İzlemek isteyen farklı videolarını izlesin. Niye diye sorarsanız, çünkü tek bir içerik felsefesiyle yaparsan için çıkarı olmaz. Bir videonun 100.000 izlenir, bir videonun 300.000, bir sabitlemesi olmaz o. Arkadan baktığın adama. Hani geç dayı sen. Ya anlattığım gibi arkadaşlar, yani gerçekten zor bir şey. Hani tek bir bağımlı kaldın mı işin bitiyor. Bir senin için aylık kilo doluyor. Silon doldu mu bitiyor. Süresi dolmuş insanlar gibi düşünün onu. Yani adam ölüyor, arkasından yeniden doğuyor mu? Hayır. Düşünün. Öyleyse yaşarsın abi. Hani gerçekten yaşarsın. Öyle ise hani bu kanal bence bu şekilde büyür arkadaşlar. Ha, benim mantalitem dediğim gibi farklı içerik. Kategori yok. Zaten kanalımın da bir kategorisi yok. Kategoriye bağlı gidersen tükenmişlik hissedersin. Mesela benim dediğim gibi oyun videosu, 2 tane oyun videom var abi. Sürekli aynı oyunu oynayıp size nasıl farklı bir tepki verebilirim? Aynı tepkileri, aynı küfürleri zaten ben o video dışında da ediyorum. Yani canım sıkılıyor, sizin de canınız sıkılıyor. Hani sizin benim şeyim düşüyor, moodum düşüyor, sizin de moodunuz düşüyor. Yani olmaz. Öyle bir aslında. Öyle bir durumda. Yani yaptığım içerik belli. İzleyen bunu izler, izlemeyen de gider başka bir şey izler. Dostlar.
Neyse görüşmek üzere. Bay bay. Like atıp yorum atmayı unutmayınız. Farklı videolarda beklentiniz varsa fikir verin. Yazın fikirlerinizi. Bunu yazın. Önemli olan sizsiniz. Yapacağımız içerikler bellidir. Belli bir skalada gideriz. Ve kazandığımız gibi yaparız. Öyle diyeyim. Hadi. Bay bay.